Çiftlerin yıllar boyunca nasıl izlendiğini ve nelere bakıldığını öğrendiniz. Mutlu ilişkilere giderken yıkılan ilişkilerin özellikleri neler? Onu öğrendiniz. Yıkılan ilişkilerde hangi göstergeleri görüyoruz? Bunları biliyorsunuz. Mutlu ilişkilerin var olduğuna da sizleri ikna edebildik diye düşünüyorum. Varlar, şimdi birazdan onların özelliklerini anlatacağım size. Ama bir hatırlatmam var. Mutlu ilişkilerdeki çiftler genel inanışlara göre çok mutlu ilişkiler yaşayan ailelerde büyümüş gibi geliyor pek çok kişiye. Öyle değil. İlişkilerle ilgili mutluluk getirdiğine inandığımız pek çok mit diyeceğim. Aslında gerçekte mutlu olan çiftlere baktığımızda geçerli olmadığını gördüğümüz bir sürü inancımız olduğunu gösteriyor bize. Birbirine çok benzemek mutluluk getiren bir şey değil. Çok uyumlu olmak, çok benzer özelliklere sahip olmak bu mutluluk getirmiyor. Benzer kişilik özelliklerine sahip olmak, benzer ailelerden gelmek falan. Mutluluğun formülünde bunlar yok. Ya da birbirinin hiç benzemiyor olmak. Hani zıt kutuplar birbirini çeker inançları falan. Mutluluğun formülünde bunlar da yok. Mutlu ilişkilere baktığımızda birbirlerine ne çok benzediklerini görüyoruz, ne çok ayrı olduklarını görüyoruz. Aslında açılımı şu: birbirine çok benzeyen çiftler içinde de mutlu olanlar var. Birbirlerine hiç benzemeyen çiftler içerisinde de mutlu olanlar var. Bunlar belirleyici faktörler değiller. Ya da aralarındaki yaş farkı. Partnerinizle aranızda ciddi bir yaş farkı olabilir. Araştırmalarımız gösteriyor ki bu da mutluluk açısından negatif ya da pozitifte belirleyici bir faktör değil. O yüzden inandıklarınızı bir kenara bırakıp ne yapıyor bu mutlu çiftler, mutluluğu nasıl elde ediyorlar, biraz o gözle dinleyin istiyorum anlatacağım kısmı. Ve şunu hatırlayın: sayacaklarımın tamamı, araştırmaların bize gösterdiği verilerin tamamı herkes tarafından uygulanabilir, herkes tarafından öğrenilebilir, sıfırdan. Yüzme öğrenmek gibi, araba kullanmayı öğrenmek gibi sıfırdan öğrenilebilir ve hayatınıza, ilişkilerinize entegre edilebilir beceriler. Peki neler bu beceriler? Hadi bakalım. Birinci maddemiz sihirli oran, 5'e 1 oranı. Aslında yıkılan ilişkilerde duydunuz. Yıkılan ilişkilerde tartışma sırasında bir negatif etkileşimin karşısında neredeyse bir tane de pozitif etkileşim görüyoruz. Ama güçlü ilişkilere baktığımızda, mutlu çiftlere baktığımızda, tartışmalarını izlediğimizde bir tane negatif parça var tartışmalarında. Bunun karşılığında 5 tane pozitif parça var. Buraya bir iyi bakalım istiyorum. Çünkü burası bayağı sihirli oran. Bizim hani o %96 oranında boşanmaları falan yordayabilmemizin, tahmin edebilmemizin ana gerekçesi, benzer şekilde mutluluğu da tahmin edebilmemizin ana gerekçesi. Güçlü ilişkilerde çiftler 1 negatife 5 pozitif gösteriyorlar. Çoğunlukla şey biliyorum, hani okey, daha pozitif davranacağız, daha çok dinleyeceğiz, daha çok kulak vereceğiz, daha çok ilgileneceğiz. Bunların hepsi varlar ama atlamamamız gereken bir şey var. Mutlu çiftlerde de negatif var. Negatifin olmadığı, yani kırgınlıkların, yani işte mutsuzlukların, yani öfkelerin, yani hayal kırıklıklarının ya da özlemlerin falan olmadığı ilişkilerde de pek mutluluk görmüyoruz. Negativiteyi düşmanınız olarak duymayın demek bu. Negativite bir değişim ihtiyacı var demek. Eğer bir tartışma içindeyseniz, eğer bir huzursuzluk içindeyseniz bu iyi bir şey. Güçlü ilişkilerde çiftlerin huzursuzluğu, negatifliği ele alması da böyle bir temel varsayıma dayanıyor. Okey, burada bir sorun var, nasıl halledeceğize bakıyorlar. Güçlü ilişkilerde negatiflik var, bunu bir cebimize koyalım. Negatifin yanında ilgi var, beğeni var, merak var, dinleme hali var. Ne diyor bu kadın, ne diyor bu adam, ne anlatmak istiyor, neye ihtiyaç duyuyor, bu ihtiyaç karşılanabilir mi acaba, hiç bu açıdan bakmamıştım falan diyen, hem merak eden hem de karşıdan gelen etkiyi kabul eden bir duruş var. O yüzden bu sihirli oranı nasıl sağlarız? Merak arttırarak, verdiğiniz emeği, zamanı, alanı, dikkatinizi vermek partnerinize güçlü ilişkilerde çok sık gördüğümüz bir alışkanlık. Dinlemek hali güçlü ilişkilerde çok sık gördüğümüz bir alışkanlık. Ve bu dinlemeyi ne söyleyecek acaba, ne gelecek ardından diye değil de, yani kaşları çatarak değil de hakikaten bir merakla dinlemek. Belki nötr bir yerden dinlemek, çünkü bu da pozitiftir. O yüzden mutlu ilişkilerin özelliklerinde ne var? 1'e 5, 1 negatife 5 pozitif etkileşim oranı var. Güçlü ilişkilerde çiftler
problemler yaşıyorlar. Ama yaşadıkları problemde bir çıkmaza girmek, ya artık ben bu konuyla hiçbir yol alamıyorum ve konuşmak bile istemiyorum. Buraya yaklaşmamak için böyle dolaylı dolaylı yollardan ilerliyoruz. Birbirimize temas bile etmiyoruz gibi bir pozisyon yerine, ki biz buna çıkmaza girmiş bir yer diyoruz. Bir konu, bir sorun çıkmaza girebilir ilişkilerde. Ama güçlü çiftlerde, mutlu ilişkilerde bu çıkmaz hali yerine o konuyla ilgili sorun yine var ama bu sorunla ilgili sürekli bir diyalog kurma hali var dediğimiz bir sistemle karşılaşıyoruz. Bu da öğrenilebilir bir beceri. Nasılını anlatayım. Tekrar, güçlü ilişkilerde de problem var. Onlar da sorun yaşıyorlar. Ve hatta ilişki problemlerinin 26 sene boyunca izlediğimiz için çiftleri gayet iyi biliyoruz ki güçlü ilişkilerde de başlangıçta bu benim için problem dedikleri konuların %69'u 25. yılda da problem olmaya devam ediyor. Yani aslında bu iyi haber mi kötü haber mi sizler karar verin. Ama aslında mutlu çiftlerin de hiçbir zaman çözemedikleri problemleri, hiçbir zaman oh be hallettik diyemedikleri tartışma alanları, zorluk yaşadıkları alanlar varlar. Bunu benim gözümün önünde en iyi idrak etmemi sağlayan örneğini sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yıllardır pek çok eğitimde de anlatıyorum. Enstitüye ilk gittiğimizde, Gottman Enstitüsü'ne ilk gittiğimizde güçlü ilişkileri görmek istedik önce. Çünkü güçlü ilişkileri çok görerek büyümedim ben şahsen. Ve evet araştırmalar gösteriyor, araştırma bulgularını da okuyorum ama bayağı gözlerimle görmek istedim yani. İlk refleksim buydu. Ve o çiftlerin videolarını izlemeye başladım. Günlerce işte enstitüde oturup güçlü ilişkilerin o 25-26 yıl boyunca tekrar tekrar çekilmiş videolarını izledim. Ve o videolardan birini anlatmak istiyorum size. Bir çift ilişkilerin başlangıcındalar, büyük olasılıkla 2 senedir falan bir aradalar. Videolar var, birlikte de çekilen anlar var, tartışma görüntüleri de var. Bir yandan da bireysel de yapılan adamla ayrı, kadınla ayrı röportajlar var. Adamın röportajında adam şey diyor, çok mutluyum, çok seviyorum, çok aşığım, hani onunla bir ömür geçirmek istiyorum, çok güzel bir ilişki içerisindeyim gerçekten. Öyle de diğer veriler de aynı şeyi gösteriyor. Sadece diyor bir şey beni biraz endişelendiriyor, ben çok titiz bir adamımdır. Böyle evim falan çok değerli topludur, bir de mis gibi kokar, deterjan falan kullanırım ben, çok severim. Hani ben, annem de öyleydi zaten, ondan öğrendiğim bir şey diyor. Ama diyor partnerim öyle değil. Onun için çok önemli bir şey değil. Bu şimdi de aynı eve geçeceğiz. Orada bir sorun yaşar mıyız? Hani bilemiyorum diyor. Okey, aynı adamın işte 1-2 sene sonraki yine aynı dizi işte hem birlikte tartışmaları hem ayrı ayrı röportajları. Kılığı kıyafeti az bir şey değişmiş işte ve şey anlatıyor. Çok seviyorum, çok mutluyuz. Hani her şey çok güzel. Sadece hani şimdi çocuk sahibi olmaya karar verdik ve işte hani evlilik vesaire aileler başka bir yere geçiyoruz. Hayatlarının bir geçiş dönemindeler çünkü. Bir şey beni biraz endişelendiriyor. Ben çok titiz biriyimdir böyle hani deterjanlarla falan temizlerim ama işte annem de öyleydi ama hani partnerim öyle değil. Orada sıkıntı yaşıyoruz diye böyle bir anlatıyor. Aynı adam 25 tane video boyunca her videoda yılda bir gelip ya ben temiz bir adamım, deterjanlar annem de öyleydi. Kıyafetleri değişiyor. Yüzü değişiyor, kırışıklıkları ekleniyor, saç tarzı değişiyor, konuşma tarzı bile değişiyor ama bu problem olduğu gibi duruyor. Çünkü güçlü ilişkilerde de arkadaşlar hiçbir zaman çözülemeyen problemler varlar. Başka bir meslektaşımızın söylediği yerden alıntılıyım. Birini seçmek demek, o kişiyle hayat boyu yaşayacağınız birkaç tane problemin altına ben bunlara varım diye imza atmak demek. Güçlü ilişkilerde de, mutlu çiftlerde de hiç çözemedikleri problemler varlar. Ama ne yapıyorlar bunlarla ilgili? Acayip bir diyalog halinde kalıyorlar. Yani lanet olsun partnerim çok dağınık halbuki ben deterjan falan. Onu duymuyoruz. Onun yerine her görüşmede yeni denedikleri bir şey. Bu problemi bir şekilde yönetmek için yol aldıkları. Şimdi bunu deniyoruz. Benim ayrı bir işte odam var. Orayı ben hallediyorum. Oraya girmiyor. Ya da işte düzenleme işini ben yapıyorum. Partnerim işte temizlik işini yapıyor. Bir sonraki sene tüm temizlik ve düzen bende. Partnerim de şunlara dikkat ediyor. Denemeye devam ediyorlar. Çünkü problemle ilgili vazgeçtikleri ya da çözümsüz buldukları bir yerde hissetmiyorlar kendilerini. Geçici çözümler üretmeye devam ediyorlar. Merak noktaları daha çok şu çünkü.
Ne oluyor? Ne yaşıyor? Aa, okey, zorlanıyor. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Sen nasıl birisin? Senin neye ihtiyacın var? Ben nasıl biriyim? Benim neye ihtiyacım var? Diyaloğu hiç bitmiyor. O yüzden güçlü bir ilişki yaşamak, mutlu bir ilişkinin içinde olmak istiyorsanız çıkmaza girmek yerine, pes etmek, vazgeçmek yerine, saldırmadan, hani o yıkılan ilişkilerde gördüğümüz dört atlılara, etkiyi kabul etmemelere falan girmeden problemle ilgili diyalog halinde kalmaya devam ediyor olmanız, bu kasınızı güçlendiriyor olmanız çok önemli.